yürüyüş hızımızı arttırmak durumundayız. Dünya hızlanıyor, zaman hızlanıyor ve belirli bir zaman süremiz var. Yani orada biliyorsunuz ki zaman bizim için çok değerli ve bu süreyi doğru şekilde doğru yerlerde kullanmak durumundayız. Bu zamanı dönüşüm için kullanmak çok önemli, çok kıymetli ve bize fayda getirecek bir şeydir. Burada özellikle hani inanç ve iman konusunu şöyle anlatmak isterim. Biz birçok konuya herhangi bir mesela diyoruz ki dünya şöyledir. Nasıldır? Suyun üzerine yürünmez. Bu bir inançtır. Yürüyenler olmuş mudur? Olmuştur. O zaman ben de yürüyebilirim. Havada insan uçamaz. Ya işte bir sürü mekanizmalar söyleyebiliriz. Ama uçabilme ihtimali de vardır. Yani trilyonda da bir de var mı? Var. İhtimal var. İşte burada olmazlarımızı, bunlar asla dediklerimizi kenara koyarak olabilir. Şartlar uygun olduğunda ya da yeni keşifler, yeni anlayışlar, yeni farkındalıklar ya da işte kuantum fiziğinin insan halini biraz daha irdeleyerek bize önümüze koyacağı sonuçlarla da olur. Ama birçok evliyalarımız, ermişlerimiz neler yapmışlar değil mi? An içinde kaç yerde olmuşlar, suların üzerinde yürümüşler ve birçok fizik ötesi bugün diye nitelendirdiğimiz metafizik olayları gerçekleştirmişler. Dünyada eğer herhangi bir şeyi bir kişi dahi yaptıysa, yapıyorsa her birimizde bunu yapabilme bilgisi, potansiyeli vardır. O zaman hadi yapalım. Tamam hadi git jimnastikçinin attığı taklayı da at bakalım. Havada kaç tane paranda atıyor. Yani emek vereceksin. Oraya akacaksın ve hangi alana akıyorsak ve aktığımız alanın içerisindeki kalıpları kırıyorsak o alanda başarılı oluruz, ilerleriz ve gelişiriz arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki bazılarınız diyelim ki bir alışkanlığı var. Bir şeyi fark etmek istiyor ve o fark etmek istediğiyle ilgili ne yapıyor? Bir hali, bir durumu değiştiriyor. Kişi diyor ki ah bak ben bu işten memnun değilim, bu işi değiştireyim. Ya da bu personelimden memnun değilim, bunu değiştireyim. Fakat bir bakıyor ki o değiştirmeler herhangi bir fayda vermiyor. Neden? Çünkü sebebini görmedin, sebebini anlamadın, sana mesajını almadın. İşte mesajını almadan dışarıda yapılan her türlü değişimin adı bypass. Bunu sağlık için şöyle değerlendirebiliriz. Diyelim ki şimdi herhangi bir organınızda bir rahatsızlığınız var. Örneğin şimdi saçınız dökülüyor. Bakıyorsunuz, kişinin saçlarıyla ilgili şey var. Ne yapacağız o zaman? Hadi saçlara yoğunlaşalım. Şu losyon, bu bilmem ne, bu dökülme ilacı. Bakıyorsun direkt bir çare yok. Ama bir bakıyorsun başka bir taraftan bunun sebebi ne? Ya saçlar su sistemi, böbreklerle alakalı. Böbreklerin sınırlayıcısı toprak. Öyleyse toprak organı olan mide, dalak ya da pankreas da bunlardan. Burada yaşanan bir sorun su sisteminde ve böbreklerde bir baskı oluşturarak burada yoğun bir asitlenme yaparak buna zarar verebilir. Öyleyse ben kişinin ne yaparım? Buradaki aşırı toprak yiyerek suyu asitlendirip zarar veren kısmı iyileştirmeye çalışır ve bunun duygusu neyse bu duyguyu anladığında da yani orada aşırı gerilim ve aşırı kontrolle ilgili bir sistem var ve o aşırı kontrol etme ihtiyacı eğer kişinin saç dökülmesine sebep olan ana arkadaki duyguysa burayı iyileştirdiğimizde bir bakarız ki bak kişinin duyguda, halde, farkındalıkla dönüşümüyle saçları iyileşti. Her türlü hadi ne yapalım işte saç ektirsin. Hadi ne yapalım işte oraya bilmem ne şunu koyalım. Bunların hepsi bypass. Aynı şekilde kalp için de böyle. Yani kişi gitti bir kalp hastası diyelim ki ne var damar tıkanmış. Ne yapacağız? Gideceğiz buraya işte bir ara
kablo, boru koyacağız. Stent takılacak. Ne oldu? Olmadı. Hadi ne yapacağız? Ameliyat yapacağız. Bacaklardan kesip buraya bilmem ne yapalım. Başka bir bypass yap. Olmadı, şunu değiştirelim. Olmadı, pil takalım. Olmadı. Tamam da bu neden? Bakın, ne kadar değişim yaparsanız yapın, bir dönüşüm meydana getiremiyorsun. Adamın yaşam kalitesi gittikçe azalıyor. Yani daha çok yaşıyor zannediyorsunuz. Oysa ki adam zaten yaşam kalitesiz bir şekilde ölüyor. Cansız bir şekilde birçoğu yaşıyor. Bugün birçok kişi ilaçlarla bu şekilde yaşıyor. Oysa ki kalp ne? Kalp bizim ateş elementimiz. Sevgimiz, sevincimiz, neşemiz. Ama diğer taraftan üzüntüler, acılar, acımasızlıklar, gaddarlıklar, bütün o katı şeylerin de olduğu bir yer. Demek ki kişi kendini az seviyor. Biraz daha fazla sevebilmesi için nelere ihtiyacı var? Gel buraları değiştirelim ki dönüşsün, kalp ve damar sağlığı yerine gelsin ve iyileşsin. Bakın, burayı açalım. Ve bir bakıyoruz ki kişi gerçekten farkındalık ve idrakiyle kendini sevmeye başlıyor. Damarını açacak, tak oradan gerçekten bir tane şurup geliyor. Var böyle şuruplarımız. Öteki taraftan bir kalp su geliyor. Var bunlar. Bir bakıyorsun bütün damarlar açılıyor. İbn Sina'nın 1000 yıl evvel yaptığı sistemler takır takır bir bakıyorsun ki bütün damarlar pırıl pırıl olmuş, kalpler açılmış, bilmem neler olmuş. Şimdi 8500 kişiyle biliyorsunuz detoks uygulaması yapmıştık. Şimdi onlarla iç organ temizliklerini teker teker organ temizliklerini yapabilmek üzere şimdi bir detoks yapıyoruz. İsteyen diyoruz bakın bedeni, enerji alanlarını her bir şeyi temizleyebilir. Sadece bunun neden olduğunu fark etmediğimizde, bir idrakle yapmadığımızda sadece bypasslar yaparız. Dışarıda değişimler yaparız. Sistem için, Allah'ın yarattığı bu sistem için bu mış gibi yapmaktır. Allah'ım sen bana bir mesajı yolladın ya. Ben o mesajı almıyorum. Hani böyle kulak arkasına atıyorum. Ben onun yerine böyle yaparım diyorum. diyor. Hadi bakalım. Şimdi bu yağmurdu ya. Şimdi bir sel vereyim sana. Hmm, öyle mi? Ben gider şimdi hemen bir pil takarım oraya. Öyle mi? Dolu. Öyle mi? Gümbür gümbür taşlar, karlar, fırtınalar, tayfunlar. Şimdi her biriniz onun için Yaradan'ın mesajlarını doğru şekilde okuyabiliyorsanız, onun için ne diyoruz? Oku, oku, oku. Yani hayatın seninle nasıl konuştuğunu, hayatın dilini görüp anlayabiliyorsan bu bir matematik arkadaşlar. Hani ben de her gün içinde bir sürü işte gerçekten ateistlerle de çeşitli mezhepten, dinden bir sürü insanlarla karşılaşıyorum. Bakıyorum ama bir adım attığında matematiği bir seriyorsun önüne. Bu zaten çok basit bir matematik diyor. Biraz zekiyse de. O kadar kolay anlaşılabilir. Yani Yaradan'ın bizlere sunduğu bu hayatın müthiş ve mükemmel bir matematiği var arkadaşlar. Onun için ne diyoruz? Hayatın matematiğini öğrenen, hayatın anlamını öğren. Hani bazıları hadi gelin işte biz ateizmi işte ispat edeceğiz, bilmem neyi ispat edeceğiz. Bunlarla havanda su dövmekle meşgul olmak isteyenler olabilir. Siz tat almaya yönelin. İş sadece bilmek, iş sadece kitap okumak ya da işte bir çalışmalara katılmak değil. Bunu her zaman hatırlayacağız. İş gerçekten yapımızın dönüşümü. Bir halde geldik. Hani otluk, saman gitmek değil. Şimdi bu otlardan bir sürü bahçeler yapmak, ağaçlar yapmak, bir sürü meyveler, doğanın inşasını yapmak. Her birimiz bunu yapabiliriz. Her birimizin potansiyelinde bu var. Her birinizin DNA'sında bu var. Havva'dan beri getirdiği her türlü bilgi var. Eklene eklene getirdikleriniz de var. Peki siz sadece Adem'le Havva'dan gelen genler misiniz? Hayır. Eğer öyle olsaydı anne baba kardeş, aile içine ne kadar aşırı benzerdiniz.
Aile içinde bir bakıyorsun ki bambaşka insanlar var. Neden ve nasıl var bunlar? Çünkü bir de ruhsal aileleriniz var. Ruhsal olarak getirdiğiniz genleriniz var. Bir sürü alemlerden buraya getirdiğiniz bilgiler var. Yani bizler sadece bu dünyaya ait değiliz. Biz şu anda bu dünyanın misafirleriyiz. Bu dünyayı ziyaret eden, bu dünya evet bize emanet, bitkisiyle, hayvanıyla, birbirimizle ve bu emanetin içerisinde dönüşmek durumundayız. Bu dönüşümün adı arkadaşlar tekamül. Tekamül nasıl olur derseniz, tekamül arkadaşlar bir spiral gibi bir sistem ve basamak basamak çıkıyor. Bir taraftan hani bazen böyle yatayda gidersiniz, hiç ilerlemiyor zannedersin ama tık diye bazen bir çıkar. İşte o yatayda gittiğiniz zamanlar birçok şeyi değiştirdiğiniz zamanlardır. O yukarıya doğru çıktığınız zamanlarsa dönüştüğünüz zamanlardır. Dönüşüm yaptığınız zamanlardır. Her insan hayatında illa dönüşüm yapacak diye bir şey söz konusu değil. Kimisi ot gelir, saman gider. O onun seçimidir bakın. Daha onu aşağılamak ya da kötülemek değildir bu. Seçimdir. Şimdi önemli olan şu, ben neyi seçiyorum? Ben neyi seçeyim? Benim için faydalısı ne? Zamanımı nereye ayırayım? Nerede kullanayım? Neleri kullanayım? Neyin kulu olayım? Kulluk ettiğim şey ne olsun? Ve bana kulluk edenler neler olsun? Bir bakıyorsun ki bütün alemler sana kulluk etsin diye önünde eğiliyor. Ama kullarına karşı sorumluluklarım var. Yani kullandıklarına karşı. Diyelim ki şu anda seyrederken dahi Ünal'ı kullanıp bir şey konuşturuyorsun. Bir şey talep ettiğinde, bir dua ettiğinde kulağına akacakla bir şikayet ya da alamadığında akamayacağı ekranda sen belirliyorsun. Bak sorumluluğa bak. Ailene karşı, çevrene karşı yaşadığımız her hal ve an sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları alabildikçe dönüşebiliyoruz, tekamül edebiliyoruz arkadaşlar. Sorumluluk almayan yerinde saymaya mahkum kalıyor. Evet. Öyleyse her birimiz şimdi kendimize soralım. Sen neyin sorumluluğunu alıyorsun? En başta hayatının. Hayatının sorumluluğunu alıyor musun? Zamanının sorumluluğunu alıyor musun? Zamanını nasıl değerlendirmenin sorumluluğunu alıyor musun? Seçimlerinin